Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Bugünkü videomuzda sınıf arkadaşım Ozan Kaptan gelecek. Bir yıldır uzun ricalar sonucu sonunda beni de kırmadı. Bugünkü videomuzun konu Ozan Kaptan. Röportaj şeklinde bir video olacak. İyi seyirler. Evet Ozan, hoş geldin. Hoş bulduk Denizciğim. Şimdi biliyorsun bir seneye aşkın sen de bu videonun çekilmesini düşünüyordun. Anca nasip oldu. Bugüne nasip oldu. Beklenen gün. Evet, sorularım da hazır. O zaman Geçelim. soruyorum. Neden denizcilik senin için? Şimdi denizcilik yani bir nedeni yok. Küçüklükten beri böyle hoşuma gidiyordu. Bir de kendi ailem yani denizciliği aileme yakıştırdım. Hani ailemi temsil edebilmek için nasıl ailemi temsil ederim daha iyi bir şekilde. Bu meslek güzel yakışacağını düşündüm aileme. Hem ondan dolayı hem de yani denizi seviyorum. Kendimle böyle denizde insanın kendiyle çelişmediğini düşünüyorum. Çünkü hani bir hata yaparsam denizde cemresini kendin seçeceğini düşünüyorum. Ondan dolayı denizciliği tercih ettim. İleriye dönük bir planlarım var. Ailemle ilgili olsun, kendimle ilgili olsun. Denizcilik yolundan gideceğim. Peki, söylediğin kadarıyla Denizcilik Lisesi mezunuydun. Aynen. Denizcilik Lisesi mezun olmanın sana avantajları nelerdi, dezavantajları nelerdi? Avantajları oldu. Mesela avantajları için şöyle diyeyim sana. Üniversite açısından avantajları oldu. Mesela bir çocuğu alıp da denizcilik lisesi okumanın bir avantajı olacağını düşünmüyorum ama geçmişe dönüp bakıyorum. Geçmişte derdim kendime hani neredeyim ben falan hani zaten lisenin ehliyeti belli. Türkiye'de denizcilik. Şu an 500 Groston. Hani bir faydası olacağından değil. Ama üniversite zamanıma bakıyorum en büyük artısı şu an mesela sosyalleşebiliyorum. Nasıl sosyalleşebiliyorum? Kendi derslerime yani eğer liseyi denizcilik okumasaydım çok zorlanırdım. Her şeyi sıfırdan öğrendim. Şimdi zaten bildiğim şeyleri okulda görüyorum. Yani bir de üstünden geçmem yeterli oluyor. Bana bu yönden yani üniversitede daha iyi bir üniversite hayatı, daha iyi arkadaşlıklar falan kurabiliyorum. Diğer insanlar gibi hani direkt bölüme odaklanmıyorum. Çünkü zaten bildiğim şeyler. Bir üstünden geçsem hatırlıyorum. Çünkü zaten 2 yıllık olduğun için senin de benim gibi 4 yıllık Denizcilik Lisesi'nin eğitimini sıkıştırma biçimde 2 yılda görüyorsun. Lisede gördüğüm eğitim belli, aldığım belli. Stajımı yapmışım, okulda görmüşüm. Şimdi üniversitede de ilerliyoruz, son yılımız. Bakalım planlarım var. Belki DGS yaparım, belki Polonya'ya giderim. Onlar farklı bir video konusu olsun Deniz'in. Hayırlısıyla seneye artık o da. Aynen. Şimdi denizcilik liselerinde ehliyet alınabilmesi için zorunlu staj gerekiyor. Aynı üniversiteyle aynı ama Aynen. meslek lisesi olduğu için bir yıl boyunca o 3 gün haftada 3 gün yani bir yıl boyunca 2 gün okula gidiyorsun. 3 gün okulun ayarladığı ya da kendi ayarladığın yerde stajını yapıyorsun. Bu her meslek liselerinde var. Ama ben Türkiye'deki denizcilik liselerinin normal İstanbul olarak söyleyeyim. Diğer bölgelerdekini bilmiyorum. İstanbul'daki denizcilik liselerinin diğer meslek liseleriyle aynı şeyde olduğunu düşünmüyorum. Mesela standart Bir kere Boğaz'da olması. Boğaz'ı geçtim. İmkanlar. Standart bir meslek lisesiyle eşdeğer tutulmamalı. Üniforması var, oturması, kalkması var, staj yapabiliyorsun. Mesela övünmek gibi olmasın ama üniversitede yani benden büyük insanların göremeyeceği denizcilik ortamını, bilgisini ben küçük yaşta zaten görmüşüm. İyi insanlarla karşılaşmışım, ezilmişim, stajımı görmüşüm. Mesela benden büyük bir insan mezun olacak üniversitede. Ondan daha önce görmüşüm ama bunlara övünmüyorum çünkü lise stajında çünkü zaten çocuksun lisede ona göre bir muamele görüyorsun. Üniversite stajı daha farklı olacak. Tabii yaşın gerektirdiği Evet. sorumluluk, baskı. Sorumluluk zaten her türlü. Her türlü şekilde zaten denizcilik denizcilikte olmasa olan bir şey bu. denizcilikte olmasa bile sorumluluğu seviyorum ya ben. Şimdi peki stajını yaptın. Lise stajın nasıl geçti senin için? Zor yanları oldu mu? Lise Bir an bu stajı- mesleği bırakacağım Lise deyip de stajı- bir zorlandığın an oldu mu? Bu işi bırakacağım dediğim lise stajında olmadı. Lise zamanında teknelerde yatçılık yaptığım zamanlar oldu, yadırgadığım oldu. Zaten yatçılığın da denizcilikte bizim kendi sektörümüzle alakası olduğunu zannetmiyorum. Hizmet sektörü sonuçta ama yaptık bu işleri de yaptık. Stajım çok güzel geçti. Stajımda yani hem zaten 18-17 yaşında bir çocuksun. Hayatının en güzel zamanlarında staj yapıyorsun. Devletten hani 3 kuruş da olsa bir staj maaşı alıyorsun. Güzel günlerim hani gemide Stajda falan zaten geçti. şehir hatlarında Şehir yapmışsın. hatlarında Metin yaptım. Sülüş Vapurunda. Yani bir denizcilik lisesi öğrencisinin en iyi yapabileceği staj yerinde stajımı yaptım. Çok şükür okulumuz gönderdi. Liseden hocalarıma saygılar olsun. Belki izlerler, denk gelir.
Staj, Zaten linkini onlara da atarız. Atarız. Videonun linkini. staj benim için hayatımın dönüm noktası oldu. Çünkü staj zamanı çok farklı bir insandım. Kendimi de biraz şey yapmak istemiyorum. Yani nasıl diyeyim, staj benim dönüm noktam oldu. Hayatıma dair ne karar vereceksem verdiğim kararları staj zamanında aldım. Okuyacaksam okuyacağım, okumayacaksam okumayacağım. Akademik hayat mı yoksa Akademik mesleki hayat. hayat mı? Mesleki Aynen. hayat. Hepsi Onun mesela- seçiminde sana ekstradan bir yardımcı oldu. Arkadaşlarım var. Şu an mesela gemicilik yapanlar var. Selam olsun hepsine. Onlara Allah göndeririz. selam gönderirler. versin. Yani ailesel olarak bakıyorum. İstesem daha farklı bir hayatım da olabilirdi. Denizciliği bırakıp farklı bir iş sektörüne de yönelebilirdim. Ailem arkamda dururdu. Ama ben kendi ayaklarımın üstünde durmayı kabul ettiğim için denizciliği tercih ettim. Stajımda da yeri geldi ezildim. Yeri geldi çok iyi insanlar karşıma çıktı. Ezildim demekten kastım yani mesleki olarak bir şey yanlış yapmayayım diye kaptan Ya meslekte iyi yerlere Aynen. gelirsin, daha iyi şekilde öğrenesin. Tabii. Sonrasında ekmeğini de yiyesin diye. ekmeğimi yiyeyim diye. Yani hata kabul eden bir meslek değil ama şeyimizde olacak böyle göre. Şimdi kısa bir dönem yatçılık geçmişin oldu. Muğla, Göcek tarafında, Fethiye tarafında yatçılık deneyimin olmuştu. Ya Yatçılık deneyiminden de biraz bahsetmek ister Yatçılık misin? benim için o da farklı bir konu. Tabii yatçılık yaptım, inkar edemem. Yatçılığı da seviyordum ama yatçılığı şöyle diyeyim, eğer bir insanın kendi yatı varsa onunla mutlu olup çalışabilir. Kendisi direkt charter'a vermeli. Kendi yat sahibi olacaksın. Buna inanıyorum. Başkasının yatında kaptan olursun ama ben gemicilik yaptım yatlarda. Yani başkasının elin yatında çalışılacağına şey. Çünkü ben çok büyük sıkıntılar yaşadığım yatçılık farklı bir mecra, yatçılık tamamen işe parasal boyutta ve hizmet sektörü olduğu için Tabii turizme Turizm. girdiği için. senin yani orada en kral gemici ol, en kral kaptan ol. Adam tecrübene bakmaz. Mesela müşterisi, misafiri rahatsız olursa sana farklı davranabilir yat sahibi. Gözünün yaşına bakmaz. Ama uzak yol gemileri, bizim ticari gemiler öyle değil. Evet. Daha Bir farklı. hiyerarşi var. Hiyerarşiyi de geçtim. Mesela hani herkes iş arkadaşın. Kimse yani boynunu bükmüyorsun. Hani yatta öyle değil. Yatta adam sana yok şurayı çek, burayı çek. Ama yatçılara da saygım var. Yatçılıkta mesela benim yatçılık planlarım var. Örneğin hani her şey bittikten sonra param olursa yat alıp başında kendim charter yapmayı düşünüyorum. Öyle bir plan. Peki, diyelim ki ehliyeti aldın. Uzak yol İnşallah. kaptansın. Önünde iki tane seçenek var şimdi. Kendi yatında yatçılık mı yoksa yine gemide süvari olarak kaptanlık mı? Baba gider memleketinde çalışırım yani. Ne yaptı illa bu işi yapacak. Bakın herkes kaptan olacak diye bir kaydı yok. Ben kendime öyle diyorum. Hani kaptan olacaksın diye bir şey yok. Ama ben nedense insanları görüyorum. Bu insanlar hani kendilerini şartlamışlar. Hani Ya illa olacak diye. İlla olacaksın Yani diye bir kaptanlık şey- dışı bir meslek bu yapılmaz arada düşünüyorum. gemicilik de yaparım. Hiç diğer seyyar satıcılık da yaparım ama bir iş yapacaksak hakkını veririm denizcilik. Kesinlikle. Yok işte yatçılık mı yapacaksın gemi. Yatçılık da denizcilik. Gemi, Aynı tamam. uzak O yolda da aynı denizcilik. ama başkasıyla çalışmam. Yani çalışırım şu an öğrenciyim benim zoruma gitmez ama kaptan olsam belki ondan sonra yatçılık yapmam. Kendi yatım olursa yaparım. Peki geleceğe dair şu anki planların neler? Geleceğe 10 sene dair. Şu sonrasına okul dair bitirmek. tahminin nedir? Yani? Okulu bitirmek. 10 yıl içinde Hı hı. bilemiyorum. Çok farklı bir yaşam tarzım var. Sen de biliyorsun Deniz var. Tabii ki de. İlla hani tekrar diyorum kaptan olacağım diye bir şey yok. Kendimi daha farklı bir yerde de bulabilirim. 10 yıl sonra yaşayacağımın bir garantisi de yok. Hepimiz için. Hepimiz için de. zaten. Belki Geçerli staja bir şey. çıkacağım. Yani Staja stajda da bir şey olur. gebereceğim belki denizin. Evet, oradaki gemi battı, yangın çıktı. Bunlar Her başka şey olabilir şeyler insan denizcilikte. hayatta ama 10 yıl içerisinde kendimi güzel noktalarda görüyorum. Herhangi bir iş yaparsam yani gerekirse yani en değişik işi yapayım yine hakkını vererek yapacağım için kendimi iyi yerlerde görüyorum. Ben buyum. Peki, denizcilik lisesi mezunsun. Şu anda üniversite son sınıf öğrencisin benim gibi. Denizcilik lisesine yeni başlayacak veya bu mesleği düşünen bir genç arkadaşına, kardeşine tavsiyelerin nelerdir? Tavsiye edemeyelim de herkes zaten bir yere katılacaksa, başvuracaksa netleşmiştir. Tavsiye Aynen. değil de ben geçmişe dönüp hani kendime der miydim acaba bu denizcilik lisesi oku. Mesela şimdiki aklım olsa denizcilik lisesini okumazdım. Neden? Bak bana çok güzel katkıları oldu, çok farklı bir şeyim oldu. Ortamım yani diğer liseler gibi değildi. Staj olsun, iş hayatı Hı hı. olsun, hocalarımız olsun, bölgesi olsun. Çok güzel şeylerim oldu ama daha farklı bir hayattan kastım. O zamanlar yani Anadolu Lisesi herhangi bir lise okuyup daha Ben fazla- mesela Anadolu Lisesi mezunuyum ben. O yüzden demek ki Anadolu Lisesi okumaya da pek şey yokmuş yani canlı örneğe karşımda arkadaşlar. Ya tamam, onun Pişman kendi değilim. içerisinde
faydaları oldu şimdi. Mesela fakültede, bölümde, sayısal derslerde çok da bir zorluk çekmiyorum. Ama denizciliğe dair bilmediğim bir şey olduğunda yani bilmiyorum, o zaman senden danışıyorum. Yani yardımcı Birbirimize yardımcı olacağız. Ama arkadaşlık sonuçta. Ama yeni gerçekten liseden tercih edecek bir çocuk olsa lisede tamamen üniversite sınavına çalışıp 4 yıllık kazanmasını öneririm. Yani gerçekten Peki hiç 4 boş yıllık kalmaz. olmadı hani şu anki sınav sistemi. 2 yıllık. 2 yıllık çıktı. Abi 2 yıllık olsun, yine lise mezunu kalmaktan iyidir. Sonuçta hizmet vererek de uzak yola çıkabilir. Ya illa uzak yola çıkacak diye bir şey yok ki, bir sürü iş Yani imkanı 3000 var. euro sonunda bile şu an hala bir Olsun. sürü iş var. Ya gerçekten bir işi kafanıza koyduğunuz zaman isterseniz Kesinlikle işin 10 arkasını metre, bırakma. 15 metre teknede çalışın. Kafanıza koymuşsunuz, mutlusunuz. Hı hı. Mesela hani gemi olarak, ehliyet olarak da bakmamak lazım. Şimdi büyük gemilerde de insanların sorumlulukları büyük Tabii ki oluyor. de. 20 kişinin böyle kahrını çekiyorsun, işte şunu böyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Yakın yolu bence daha buluyorum ya. Yani sen şehir hatlarındayken zaten 8-5 çalışıyordun. Ya o stajyerdim orada. Abi Şehir stajyer hatlarını olduğun için karıştırmayalım tamam da. hani. Şehir Ama hatları sonuçta bir kıyı seferi yaptın. staj yaptım orada. Orada gözlemlediğim kadarıyla mesela o da lisenin ehliyetine uygun bir gemiydi. Staj yaptığım gemi 500 grostonluk bir gemiydi mesela. Hı hı. Eski bir gemiydi ama kaptanlarımız da olsun çok iyi insanlardı. Üstünde çok emekleri var. Hani bir şeyler biliyorsam bugün Hı hı. hocalarımın ve stajda gördüğüm kaptanlarım, buradan selam olsun. Onlar Allah olmasa selamet versin. gerçekten hani başka arkadaşlarım da oldu. Ben staj yaptığım gemi Şehit Metin Sülüş gemisiydi. Diğer arkadaşlarım mesela kaptanların yanına çıkamazken ben kaptanlarım bana sahip çıktı, işi öğretti. Başımda durdular. Hiç beni dışlamadılar, hor görmediler. Hı hı. Çok güzel bir staj geçirdim. Belki de daha böyle bir şey denk gelmeyecek. Ben de bunu yani ölene kadar... Sonuçta zaman bir daha geri gelmiyor. Gençlik, çocukluk evresi de bir daha gelmiyor. Ama Bir kıyaslama kere yaşa yaparım. yani. Mesela liste stajım böyleydi. Üniversite stajımda bilemem. Başıma nasıl... Artık bir 2 sene sonra 2 sene sonra beklenen oldu, bir sene sonra videosu oldu. olur bu sefer. Ama ben tekrar diyorum, bu işi tamam, bu işi Hı hı. okuyoruz, yapacağız. Ama geçip Sonuçta de baş koydun hani. başka Hedef. geçip de ama olmayacaksa da olmuyor. Şey yapmam, peşine de düşmem. Nasip. Kısmet. Nasibimizde varsa bulur. Olursa aynen öyle. Öyle işte Denizciğim. O zaman Sor başlık artık. Daha artık. Ne var? Bir şeyler daha sor yani, videomuz kısa olmasın. tamam o zaman. Stajda en keyifli anın, günün neydi yani? Neye en çok sana böyle Keyifli keyif çok günlerim veriyordu? oldu. Keyifli çok günlerim oldu. Şimdi buradan da böyle yani çocuklukta var, böyle kanımız hızlı akıyor, şeytanlıklarımız oluyordu bizim mesela. Tam o ergenliğin genç lisede. Tabii mesela bizim bir arkadaş vardı. Stajyerlerim benim meşhurdur, herkes bilir. Mesela bir arkadaşım vardı, o Aha. adını vermeyeyim. Aynı gün çarşamba günleri denk geliyorduk onunla. Pazartesi, salı ben oluyordum. Çarşamba, perşembe, cuma o oluyordu. Denk geliyorduk çarşamba günleri. Mesela ben ona çok iş kitliyordum. Yani yukarıda falan takılıyordum, mutfağa falan kaçıyordum. Ya ama iş öğrenme, o çocuk fazla şey değil. Stajyer stajyeri eziyor hani. Hayır, ezme değil de o çocuk daha iyi bir çocuktu. O da kulakları çınlasın, biliyor kendini arkadaşımız. O fazla şey görmedim ben onu. Dışlamak gibi olmasın. Kendi sınıf arkadaşımla da staj yaptım. O da iyiydi. Kendi arkadaşımla daha farklı. Normal arkadaşım vardı. Ama staja mesela şimdiki aklım olsa demem. Hani saat 5 olsa da evime gitsem demem şimdiki aklım. Daha da fazla Sabaha durmak kadar isterdim. dururum. Keyif alıyordum. Ama o zaman çocukluk şey var, 12'de beni bıraksalar da gitsem, Allah'ım Kadıköy'den çıksam, gezsem, evime gitsem. Değişikti yani. Ya zaten insan sevdiği bir işi yaptı mı? İşimi de seviyorum. Ne olursa olsun hani günde belki 24 saat Ama- olur, sabah akşam olur, belki bir ay olur. İlk Yine staj, keyif alarak yapıyor sonuçta çünkü sevdiği bir iş. ilk staj günümü anlatmak istiyorum. Şimdi izleyicilerimiz, belki izleyenler hani yadırgayabilir, sen gemi mi gördün, ama ben lise stajım olduğu için şey yapıyorum. Ya zaten biz bunu Uzak Ozan yol staj stajı yaptı var. hani lise gemisi olarak Aynen, o konuşuyoruz. kadar da abartabileceğim bir şey de değil. Herkes kolaylıkla yapabileceği bir şey. İlk günüm, herkesin böyle hareketlilik var. Tüm liselerden çocuklar toplanmışız. Herkesin çıkacağı gemi şey oldu. Bana bir tane adam geldi dedi, en büyük gemide çıktı. Geminin adı Fahri Korutürk gemisiydi. Abi, Biliyorum Fahri Korkut'u. Gittim o gemiye. Buldum işte, reis falan vardı. İlgilendiler bende. İlk böyle ortamı orada böyle bir dedim, tamam dedim, bu işin içindeyim böyle. Mesela kaptana ben abi derdim. Tamam, çocuğuz abi. Abi Sümer Bey denilmesi lazım. Tersler Saygı derdim duyuyor. mesela. Yani. Ama ben biraz alışamadım ona. Neyse, o ilk gemimde değişik şeyler oldu. Ne bileyim işte, mesela temizlik görevlisi bana gemiyi temizlettirmeye çalıştı. Belediyenin temizlik görevlisi. Yani
kaptan dese boynum kıldan ince ama mesela o gemide kaptan hani ilk şey mesela şimdiki aklım olsa çıkıp kaptana derim mesela. Hani kaptanın böyle bir sorumluluğu var mı geminin bildiğin hani adam bana temizlik yaptırıyordu geminin temizlikçisi. Gazetecinin zaten öyle bir sorumluluğu yok. Yok hani köprü üstüne olsa temizlerim. Kendi kuzinemiz He. olsa. Şimdiki aklım olsa daha farklı tepkiler verebilirdim. Zaten o gemide tersane girdi. Allah'ıma şükür nefis iş gemisine denk geldik. En sevdiğim gemidir. Ortamı böyle unutamam ya ölene kadar. Çok farklı şeylerim oldu. Güzel günlerim oldu. Kaptanlarımız oldu. Hatta fotoğraflarını da koyarız böyle videonun arasına. Olur koyarım. Videolarım falan videonun Var, sonunda şey var. mesela Can Smith'i falan temizliyorduk, yıkıyorduk öyle videolarım vardı. Güzel günlerim yaşadım diyebilirim. Herkesin ama gerçekten bir denizcilikle ilgisi olan bir insanın hani staj hayatını tatmasını öneriyorum. Belki çok ezici. Özellikle denizcilikten. Denizci, diğer mesleklere bir şey diyemem ama Ben mesela kara stajı yaptım. Benimki işletmeydi, ofis üzerindeydi. Bizim de mesela kendine ait zorlukları oluyordu. ya belki de çok eziyete maruz kalacaksın. Ama mesela sonuçta- bu bilinmezlik. İleriye dönüp geçmişe baktığın zaman ben böyle bir zorluk yaşadım Ya diyebilirsin. çünkü niye? Bir kere zor zamanlar güçlü insan yetiştirir. Hani bunun temel ilkesi de budur. Denizcilik zor bir meslek. Diğer meslek gruplarına bakıldığında hem ölüm riski olsun, çalışma koşulları olsun. Bir kere zaten denizdesiniz, uzaktasınız. Hani bunun ekstradan bir zorluğu oluyor. Zaten bir kere stajda da o kişiye bu zorluklar gösterilir ki hani sen bırakacaksın mı, devam mı edeceksin, bu mesleği kesin mi kafadasın, yoksa sonrasında ya ben bırakırım evresi tam kesinleşsin diye bence olan bir evre. O zaman bir soru da ben sana sorayım. Tamam hadi sor. Denizci. Mesela dedik stajda insanlar ezilebilir. Evet. Yani ezilme de demeyelim. Yani de ego tatmin olarak yanlış. Onu ben de destekliyorum. Ya gemide olacağını zannetmiyorum. Adam sana işini öğretiyor. Sen Yani. işini yaparsan ama kişilik meselesi olarak baktığımız zaman kişilik çok farklı bir şey. Evet. Mesela senin kişiliğini az çok biliyorum. Yanına mesela bir insan gelse ona nasıl davranacağını biliyorum. Ama staj olarak değil de üniversite olarak Evet. yani sence insanlar hiyerarşi olmalı mı olmamalı? Üniversite ortamı için diyorum. Hiyerarşi Üniversite olsa mı ortamı olmamalı? için ben çok da gerekli bulmuyorum. Çünkü olmayan okullar da var. Stajda zaten sen bunu sıfırdan şey Zaten yapacaksın. göreceksin stajda bunu. Zaten nasıl gemideki hiyerarşi senin hayatında, mesleki hayatında rol oynayacak. Tamam okul içerisinde hani bizim de üniformalı ama bizim Ya dışımızda tabii üniformanı yiyeceksin, Ha. yani saygı duyacaksın. bu da bir hani tamam mesleğe olan saygıdır ama bu kadar fazla bir hiyerarşi dayatılması ben çok da mantıklı bulmuyorum. Bizim okulumuzda yok Allah'a şükür. Öyle bir şeyler yok. Ama olan okulları görüyorum. Şimdi Evet. bize de düşmez bunun şeyini yapmak ama mesela Onlar da mesela kendi aralarında öyle uygun görmüş. kendi arkadaşlarımız izleyecek bunu. Tanıdıklar izleyecek, tanımadıklar mesela ön yargısı olabilecek insanlar izleyecek. Tabii. Sadece bir öneri de değil de bir şey Ya bu aktarmak bir istiyorum. fikir hani Benim beyin fikrim fırtınası şey olan bir olsa- şey. Üniversiteye gelmişsiniz. Yani gelmişiz bir şekilde. Hani biz de 2 yıllık okuyoruz. Şey yapmaya da gerek yok. Kendimizi de Yani çok da Biliyorum. aman bir yüceltmenin alemi yok. aynen. Ama üniversite yılları insanın En güzel, en güzel yılları yılları. hani bir daha gelmiyor sonuçta. Tutup da bunu böyle insanlara mobbing yapmaya, ezmeye de gerek yok. Herkes Kesinlikle. bırakın yaşasın hayatını, yeni gençler yaşasın yani herkes yaşayalım. Aynen öyle. İleriye dönük yani baktığı zaman yani yanlış anlama ben şu deniz beni ezse herhangi bir durumda. Baktığım zaman Çok güzel bir örnek veriyor ya. görüyorum. O potansiyel var sende az bir şey de neyse. Sende de var. Ben yapmam. Ama sen geçmişte ben seni görsem mesela illa kaptan olacağız diye bir şey yok. Yani. Ben seni mesela bir dışarıda dünya küçük görsem lan bu çok yavşak bir adamdı, karaktersiz bir adamdı derim. Bana eziyet etsen ama. Ya da bana eziyet etmesen başka birine tutsan sokakta, sokakta diyeyim, okulda diyeyim. Hani işte denizcilik şöyledir, böyle olmak zorundasın. Abi sana ne? Her insan kendi bacağından asılır. Yani her insanın kendi Ama bir tercihi insanın da oluyor. yanlışı Şahsi olan varsa bir şey yani. yanlışını söylemek de herkesin Yanlış hakkı. söylenir Mesleki yani. olarak Evet. demiyorum. Deniz'in hatası vardır. Bunu konuşup Ya şahsi olur ama sosyal hayatta da olur. Ya bir insanın hatası tam o kişiye dair şahsi söylenebilir. Abi sen niye kameraya bakıyorsun? Bana baksana misafir getirmişsin buraya. Tamam zaten sana da bakıyorum arada yayını da kontrol Olur ediyorum. buradan buraya nasıl geldi anlamadım. Sen nasıl bir şekilde çektiysen artık. Ama öyle yani Deniz'im. Bunlar da bir gerçek. Bunlar da bilgi ileride lazım olur. Aynen senin genel şey. Ya kaydedin lazım olur sonuçta bilgi bilgidir yani kötü bir şey değil. Kanal için planların nedir Deniz? Ya kanal için şöyle şu anki boş vakitlerimde yine kanalı videolar yani. boş Boş videolar değil. ya boş bir de konuk getirmişiz bu kadar. Bir senedir bu kadar beklemişiz Ya. bir de mutlu da olmuyor yani. Ya kanala dair şöyle. Şimdi gemiye çıktığım zaman bir
video stoğu çekmeyi planlıyorum. Sonrasında karaya geçtiğimde bunların düzenlenip paylaşılmasını ben de planlıyorum. Ama şu anki koşullarda hem okul Elimiz hem gücümüz ders yok. yani vakit buldukça video Bu atmaya arada devam tamamen ediyorum. yanlış anlama. Hani YouTube için falan değil. Geçen seneden beri benden bir ricam var. Onun için. Evet. Hani başkası olsa İlk umursamazdım. YouTube'a başladığımı öğrendiğinde direkt kendisi söyledi, beraber röportaj videosu çekelim. Aynen. Bugüne nasip oldu. Bir senenin ardından. Ve ben Bir de daha video çekeriz çekerken bayağı da keyif aldım yani. Daha videoda staj anıları falan diye video çekeriz, efendime söyleyeyim, ne bileyim, zorluklarını falan anlatırım. Anlatırız ya, insanız. Yani anı çok sonuçta. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Onu benim söylemem lazım. Beni de dinlediler birader, Aynen. yani benim de bir Hadi şeyler seni yapmam kırmayayım. lazım. Sen- Bu seferki videolarımın kapanışını sen yap. Sen de ben de diyeyim, Anlat dinlediğiniz sen. için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir kusurum olduysa, hani ben özellikle... bu Yorumlarda işi- belirtin. Yorumlarda belirtin. Yani bana özelden belirtin. Bir kusurum olduysa kusura bakmayın. Ön yargılı olmayın, göründüğüm gibi değilim. Daha böyle merhametli. Ben de anlattığı gibi değilim. Temiz kalpli bir insan olduğumu düşünüyorum. Öyle yani. Sonuçta Saygılar, insanlara yardımcı olsun diye yani bir fikir. bir fikir olursun sahibi diye. olabildiyseniz sayemde büyüklerim, küçüklerim, saygı duyuyorum herkese. Bir fikir verdiysem size ne mutlu bana. Tamam. Kapat kanka. Kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz Ozan Kaptan'dı. Kendisi sınıf arkadaşım. Denizciliğe dair nelerdir, işte lisenin avantajları nelerdir, stajda yaşanan zorluklar nelerdir, denizcilik lisesi bazı ve üniversitede öğrenci hayatına dair çekmiş olduğumuz bir video oldu. Bence gayet güzel, hoş sohbet dolu bir video Geçmişte oldu. bakarız bunu, izleyip bakarız. Yani ileride, gelecekte baktığımızda geçmişten bir hatıra anladım. Aynen öyle. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Selametle. Bu çocuğun hatırına abone olun.